Evet, dolar kurunda tahminler değişti. Sevgili dostlarım, dünya devi bankaları dolar kurundaki 2022 yılı sonu itibariyle dolar kuru tahminlerini değiştirdi. Sizlerle birlikte bu videomuzda hem dolar fiyatlarını teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Hem de dünya devi bankaların dolar kuru yıl sonu tahminlerini burada sizler için derleyip bir arada sunmaya çalışacağım. Dünya ekonomileri üzerinden haberlerimiz olacak. Türkiye ekonomisiyle ilgili haberlerimiz olacak. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artışlarının veya faiz indirimlerinin faizi sabit bırakma durumundaki dolar TL Türk lirasındaki son durumu burada sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Dolar kurunda neler olabilir? Dolar fiyatları nerelere kadar yükselebilir veya düşebilir? Bunların tahminlerini burada bulmaya çalışacağız. Evet, yayınımıza başlamadan önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, 17 lira 58 kuruş zirvesinden dolar TL artık bu civarları da zorlamaya başladı. Bizler için önemli olan haftalıkta özellikle dolar kurundaki kapanışın ardından doların gelebileceği önemli seviyeleri tahmin etmek ve bu tahminler doğrultusunda da dolarda hangi seviyeler artık ana hedef bölgesi haline geldi bunları bulabilmek. Evet, Fransız devi Societe Generale'ın dolar TL tahminiyle hemen başlayalım. Dünya ekonomilerinde neler oluyor ve dünya devi bankaların dolarla ilgili tahminlerine geçelim. Evet, Societe Generale'ın yapmış olduğu tahminle birlikte arkadaşlar dolar Türk lirasındaki yükselişin sürerken bankaların da kura ilişkin tahminleri güncellenmeye başlandı. Fransız devinin yapmış olduğu 2022 sonu için dolar Türk lirası tahmini 22 Türk lirası civarına doğru yükseltmiş oldu sevgili dostlarım. Fransız banka 2022 yılında dolar TL'nin 22 TL civarlarına gelmesindeki beklentisini ise arkadaşlar yükselen enflasyon ve enerji miktarlarındaki artan maliyetlerin gelişmekte olan para birimleri karşısında maalesef ki etkili olmaya devam edeceğini bildirerekten yıl sonu tahminini 22 TL'ye çıkarmış oldu. Bizlerin yıl sonu tahmini Başkan 35 olarak benim yıl sonu tahminim ise arkadaşlar hala 25 TL civarından geçen bir dolar TL kuru olacak. Capital Economics'in yapmış olduğu yıl sonu tahminine geçmeden önce biz de grafik üzerinde bu haftayı sizlerle birlikte değerlendirelim. Bizlerin dolar TL kurunda grafik olarak baktığımız zaman sevgili dostlarım artık aşağıda bizler için 17-10 seviyesinden geçen bölge önemli bir destek konumu haline gelmiş durumda. 17-10 bizler için bir destek ve 17-37 civarından geçen alan ise hala da kuvvetli bir destek olarak yukarı yönlü seyrinin devamında etkili. 17 lira 45 kuruş yukarıda gene bizler için bir destek ve bu destek üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareketlerin 17 lira şurada gördüğünüz 70 kuruş civarına doğru dolar TL kurundaki yukarı yönlü atakların hala devam edebileceğinin sinyalini bizlere vermekte. Bunlar Forex ve Biop piyasalarında alsatla uğraşan sevgili dostlarımız için takip edilmesi gereken önemli destek ve direnç seviyeleri olarak şu an için takip edilebilir. Bizim daha orta vadeli dolar TL kurunda takipte kaldığımız seviyelerde ise arkadaşlar 16.55 bizler için aylıkta özellikle önemli bir seviyemiz demiştik. Ve burası olmazsa olmaz stop bölgemiz ve bu stop bölgesi üzerinde kalındıkça bizlerin ana hedef bölgesi bir önceki kur seviyesinde bulunan 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru hala da dolar TL kurunda yukarı yönlü atak ve potansiyelin devam edeceği yönünde. Daha kısa vadede haftalık bazda ise 17 lira 10 kuruş seviyesi ve bu seviye üzerindeki atakların 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru hala da dolar TL kurunda yukarı yönlü seyrin devamını taşıyabileceği de unutulmamalı sevgili dostlarım. Şimdi 18 lira 40 kuruş burası bizler için strateji olarak kurabileceğimiz bir ana hedef bölgesi niteliğini taşıdığı için ve bir önceki zirve döneminden geçen alan olduğu için bu bölge üzerindeki hareketler bizler için önemli olacak. Burada gene 17.45 destek bölgesi aşağıda hala önemini korumakta. Bunun üzerinde bir 17.58 direnç bölgesi ve onun üzerindeki arkadaşlar bir direnç bölgesi de 17 lira 70 kuruş civarından geçen alan olarak takipte kalacağız. Forex ve Viyop'ta uğraşan arkadaşlarımız için. Aşağıda 17.10 ve 16.55 bunlar bizim yükseliş kanallarımızın geçtiği önemli noktalar ve grafik üzerinde takip edilmesi gereken önemli seviyelerdir. Bu seviyeleri de bir yere
not almanız sizler açısından uygun olacaktır. Evet, Capital Economics'e hemen geçelim. Capital Economics de arkadaşlar dolar TL kurundaki tahminini 24 TL civarına doğru yükseltmiş oldu. Bankadan yapılan, Capital Economics'ten yapılan açıklamaya göre de 2023'ün ilk yarısında kurun 26 ve üzerini görebileceği yönünde tahminlerinin bulunduğu da revize edilmiş oldu sevgili dostlarım. Haziran 2023'teki seçimi muhalefetin kazanması ve sonrasında agresif şekilde faiz arttırılması halinde ise diyor arkadaşlar, kurun 2023 sonunda 24, 2024 sonunda da 20 Türk Lirası civarına kadar da gerileyebileceği yönündeki analizlerini aktarmış oldu Capital Economics. Burada seçimlerin önemine değinmiş. Seçime kadar dolar kurundaki fiyatların 26 Türk Lirası civarına kadar ulaşabileceği ve seçimi muhalefetin kazanması durumunda ise arkadaşlar dolar TL kurunda 20 Türk Lirası civarına kadar bir gerileme beklediğini de iletmiş oldu. Bu araştırma şirketi Capital Economics arkadaşlar. Diğer bir yandan Danimarkalı bankada bazı risklere arkadaşlar işaret etmiş. Bu riskler arasında Danimarka'nın en büyük bankası olan Danske Bank, Türkiye ekonomisi ve TL için risklere değinerekten şu şekilde tahminlerini de paylaşmış. Bankanın yaptığı tahminler doğrultusunda da 12 ay sonrası için dolar TL'nin 20 lira seviyesine ulaşabileceği tahmininde bulunmuş. Danimarkalı Danske Bank'ın yapmış olduğu tahminde arkadaşlar en iyi durumda dolar TL kurunun 20 lira seviyesi civarlarına ulaşabileceği yönde. Yazılmış olan raporda olumsuz küresel görünüm, zayıflayan müdahaleler ve ekonomi politikalarında herhangi bir değişim işareti olmaması ile birlikte de bütün bunlar bir arada toplanıldığı zaman yukarı yönlü risklerle birlikte 12 ay sonunda dolar TL'nin 20 Türk Lirası seviyesine ulaşmasını bekliyoruz yönündeki düşüncelere yer verilmiş arkadaşlar. Piyasaların dolar TL beklentisi de 19 TL civarına ulaşmış. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcılarının anketini yapmış olduğu sonuca göre de arkadaşlar dolar Türk Lirası'ndaki beklenti bir önceki anket döneminde 18 lira 90 kuruş civarlarında iken bu anket döneminde 19 Türk Lirası civarına doğru ulaşılmış durumda seyrini devam ettiriyor. Evet, genel olarak baktığımız zaman dünya bankalarından gelen tahminler ve Türkiye üzerinde yapılan tahminler doğrultusunda dolar kurunda hala da yukarı yönlü seyrin devamı maalesef ki arkadaşlar beklenti dahilinde devam ediyor. Bizler için dolar TL kurunda kısada özellikle 17 lira 45 seviyesi dikkatli bir şekilde takip edilmeli diye düşünüyorum. Ayrıca bizlerin burada bir formasyonumuz mevcuttu ve buradaki formasyonun ana hedefi de 19 TL civarına doğru dolar TL kurundaki yukarı yönlünün seyrinin devam edeceği anlamını da taşıyor ve buradaki seyrin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte zaten bizler de beklentilerimizi yukarı yönlü sizlerle birlikte revize etmiş durumdayız ve bu revizemizin neticesinde de dolarda yukarı yönlü hareketlerin devam beklentisi bizler için de sürmekte. Haftalık kapanışları izledik. Ayın 21'i itibariyle arkadaşlar birçok bankanın vereceği biliyorsunuz faiz açıklamaları mevcut. Bu açıklamalar neticesinde de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da yapacağı faiz açıklamaları var. Bu faiz açıklamaları sonucunda Türk lirası bazlı olaraktan Merkez Bankası'nın faizleri tekrardan sabit bırakması durumunda dolar TL kuru kaldığı yerden yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir şeklindeki bizim de düşüncelerimiz devam ediyor sevgili dostlarım. Ayrıca petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin Rusya Avrupa'ya uyguladığı biliyorsunuz petrol ve doğalgaz enerji ambargolarından dolayı bunu her ne kadar da Rusya şu an itibariyle bir bakım çalışması olarak göstermeye çalışsa da Avrupa tarafında bu durumun hiç de böyle görülmediği, ayrıca karne bazlı olarak Avrupa'da petrol dağıtılmasına bile geçilmesi yönündeki arkadaşlar düşünceler devam ediyor. Bu düşünceler doğrultusunda da enerji fiyatlarında sizlerle birlikte 100 doların altında 95'li seviyelere kadar bir düşüş izledik. Fakat ardından gördüğünüz gibi hemen tekrardan 100 dolar, 105 dolarlar civarına doğru Rusya'nın yapmış olduğu son hamlelerle birlikte petrol fiyatlarında da yukarı yönlü seyrin devamı maalesef ki sürüyor. Yaz itibariyle özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar yukarı yönlü seyrin devamı da gıda maliyetlerindeki üretimi arttırdığı için ayrıca asgari ücret tarafına yapılan zammın gene işçi maliyetleri üzerine
etkisini de arttıracağı düşünülerekten gıda fiyatlarında da aşağı yönlü öyle ahım şahım çok fazla bir düşüş beklemeyin. Burada da gene ahım şahım bir düşüş olmayacaktır. Kur kırılganlığı maalesef ki devam ediyor. CDS puanlarına baktığımız zaman CDS'in 900 puan üzerinde seyretmesi gene bir ayrı bakımdan kur kırılganlığının TL üzerinde ve dolar üzerinde etkisinin devamını sürdüreceği. Bütün bunlar neticesinde de arkadaşlar dolar TL kurunda aşağı yönlü seyrin hala daha bir yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla yatırımcılar tarafından maalesef ki alımla karşılaştığını hepimiz takip ediyoruz ve izliyoruz. Merkez bankaları özellikle Avrupa Merkez Bankası tarafındaki arkadaşlar faiz artışları ayın 21'i itibariyle başlayacak. Bu da Euro Türk Lirası tarafında özellikle yukarı yönlü hareketlerin sertleşmesine sebebiyet veriyor. Şu an Euro tarafında ECB'nin yapacağı faiz artışlarına bağlı olaraktan bizler sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri izliyoruz. 1 dolar 1 euro seviyesine gelmiş olmasına rağmen ECB'nin yapacağı Christine Lagarde'ın da açıkladığı gibi arkadaşlar artık eksi faiz döneminin sona ereceği Avrupa bölgesinde ve yukarı yönlü faizleri arttıracağı yönündeki sinyalle birlikte de 1 dolar 1 euro tezi üzerinde tutunma olamadı ve euro tekrardan dolarla arasındaki farkı açmaya başladı. Bu böyle devam edecektir arkadaşlar. Benim tahminim 1 euro 1 dolar ile yan yana zaman zaman gelse bile buna izin verilmeyeceği yönündedir ve eurodaki hareketler tekrardan yukarı yönlü devam edecektir. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Doların ve euronun yönünün yukarı yönlü devam edeceği görüşümüz hala devam ediyor. Dolardaki kısa bazlı hareketleri izledik. Şimdi sizlerle birlikte piyasaları izlemeye devam edelim. Ayrıca altınla ilgili ve gümüşle ilgili de bir video gelecek arkadaşlar. Altın ve gümüş takip eden sevgili dostlarımız da o videoyu kaçırmasın derim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.